Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yaklaşık 15 gündür üzerinde çalıştığım modeli anlatmaya çalışacağım. Örerken hiç video çekemedim çünkü sürekli sayılarını değiştirdim. Tamam oldu deyip içime sinene kadar uğraştım gerçekten. Pamuk ip kullandım. Sadece sık iğne şuralar ve zincir. Başka hiçbir şey yok. Ufak bir hem bluzunda, bu bluz kısmı yani üst kısmı, hem eteğinde ince bir oya var. Onun dışında sık iğne ve çoğu da zaten %90'ı sadece zincirlerden oluşuyor. Dökümlü, tiril tiril, tam yaz için çok cici bir model oldu gerçekten. Ölçülerini şöyle anlatayım. Şu beyaz zincir kısmının bitene kadar, şu sık iğnenin bitimine kadar her biri 6 santim. Eteğin tamamı 35 santim. Daha uzun yapmak isterseniz zincir sayılarını arttırabilirsiniz. 27 zincirle ördüm tamamını. Siz 29, 31 zincir ya da 33 zincir çekebilirsiniz. Tamamen sizin beden ölçünüzle, zevkinizle alakalı. Buradaki ölçü bluzda da, yani üst kısımda da aynı sayılarla çalıştım. Sadece şurada bir kemer, 2 santimlik bir kemer genişliği var. Bu da demek ki 33 santim, 33-33,5 santim filan bluzda. Dediğim gibi bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz, genişletebilirsiniz, daha dökümlü yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Şu iki renk kiloyla aldığım iplerden, diğerleri böyle bir marka. Marka önemli değil zaten. Önemli olan iplerin birbirine dokuları uyması. 2,5 milim tığ diyor. Ben 3 milim kullandım. Daha gözenekli bir örgü olsun istedim. Sonuçta kıyafet örüyoruz. Sıkı bir örgü olmaması gerekiyor. %60 koton, %40 polyester. Şu ikisi %100 koton. Fakat dokuları birbirine, yani incelikleri, kalınlıkları da birbirine çok uyduğu için hepsini kullanarak ördüm. İlmeği sıkıştırıyorum. Şimdi ufak bir model öreceğim. 15-16 tane zincir yeterli. Burada 30 tane zincir var. Bir tane de fazla çekiyorum. Yanındaki zincire bir sık iğne, yanındakine, zincirin tamamına birer tane sık iğne örüyorum. Sıra sonunda bir zincir çeviriyorum. Hemen dibine şu zinciri ördüğümüz ilmeği, yani en baştaki ilmeğe sıra sonuna kadar gene 15 tane sık iğne. Bu ikinci sıra. Son sık iğneyi örerken iplik değiştiriyorum. Sırayı çeviriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ben ördüğüm zincir miktarı kadar ördüm gene. Baştaki ilmeğe zinciri ördüm. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne ile bağladım.
Gene 27 zincir çekiyorum. Sonrasında yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Gene 27 zincir çekiyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Şimdi son zinciri çekeceğiz. Yarısı kadar zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tepede kalması gerekiyor tığın, ipin. O yüzden bu şekilde örüyoruz. 2 3 4 kere doluyorum. Yanındaki ilmeğe önce bir tane ip alıyoruz. Sonra iki tane, bir tane, iki tane, bu şekilde zinciri tamamlıyoruz. Şöyle ortaladıktan sonra bir zincir, aynı yere bir sık iğne. Şimdi sırayı dönüyoruz. Araya bir zincir çekiyorum. Bu ilk yaptığım sık iğneden sonra tam ortasına, yani zincirin düz durmasına dikkat edin. Dönük örmeyelim. Düz dursun zincir. Tam ortasına batıyorum. Bir sık iğne. Araya bir zincir. Tam ortaya bir sık iğne. Araya bir zincir. Hepsinin aynı boyda olması gerekiyor. Ortaya batıyorum. Bir sık iğne. Bir zincir. Şöyle ölçerek alıyoruz. Ortada zinciri bulup oraya bir sık iğne. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Son ilmeği örerken iplik değiştirelim. Bir zincir yapıp sıkılaştırıyorum. Çeviriyorum. Aynı ilmeğin içine bir sık iğne. Boşluğa bir tane, zincirin üstündeki sık iğneye bir tane, boşluğa, sık iğnenin üzerine, boşluğa, bir sık iğnenin üzerine bir tane boşluğa sırayı tamamlıyoruz. Sıra sonunda bir zincirle ikinci sırayı örüyoruz. Sık iğne sırası. Hemen baştakine ve sıranın tamamını. Her ilmeğe bir tane.
Sıra sonunda beyaz ip burada. Kopartmıyoruz beyaz ipi. Diğerlerini kopartabiliriz tabii ki. Beyaz ip sabit kalacak. Çünkü hep aynı yerde ip değiştiriyoruz. Burada bir zincir sabitleyip dönüyoruz. Şimdi buradaki aralarda birer zincir çektiğimiz için şu zincirleri birbirine eklerken o yüzden ilmek sayısını arttırıyoruz. Şimdi gene 27 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki ilmeğe bir sık iğne. Burayı örerken her ilmeğe zincir ördük, bağladık. Zincir ördük, bağladık. Burada aynı şekilde örersek ve bu zincirleri de birleştirirken aralara da birer zincir çektiğimiz için, yani arttırdığımız için kontrolsüz bir şekilde artış olur. Buradakini ilk sırada böyle örüyoruz. Bundan sonraki sıralarda kontrollü bir şekilde arttırıyoruz. O yüzden hemen yan tarafa bir sık iğne ile geçiyorum. Yani bunu bağladım. Tekrar zincir çekip buraya gelmedim. Hemen bu tarafa geçtim. Eksilttim. Yani bir tane zincir eksilttim. Şimdi tekrar bunları yineleyerek aralarda birer tane örmeden diğer tarafa geçiyoruz ki daha kontrollü bir şekilde artış yapalım. Şimdi gene 27 zincir çekiyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Şimdi tekrar 27 zincir. Buradaki yan yana battığımız sık iğnelerde eksiltme yaptığımız yer olarak görelim. Şuraları. Tekrar zincir çektim. Zincir çektim, geldim. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Hiç zincir çekmeden. Zaten iki tane sık iğne yan yana olunca buralarda bir tane eksiltmiş oluyoruz zincirleri. Burada da iki tane sık iğne yan yana, burada da bir tane eksiltmiş oluyoruz. Yani iki zincir yapıyoruz. Şurada tek bir tane sık iğne gözüküyor. Şurada iki tane sık iğne demek, arada bir tane zinciri çekmeden bu tarafa geçtik demek. Sonra bir tane tek, şimdi iki tane. Yani her iki tane sık iğne yan yana olunca burada bir taneyi zinciri örmemiş oluyoruz. Tekrar 27 zincir çekiyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. İki tane sık iğne yan yana, eksilttiğimiz yer, tek sık iğne, iki tane sık iğne, bu da tek. Şimdi tekrar 27 zincir çekip yan tarafa geçiyorum. Şimdi hemen yan tarafa geçiyoruz. 2 sık iğne, bir sık iğne, 2 sık iğne, bir tane. Şimdi iki tane, yani eksiltme yerindeyiz. Hemen yan tarafa geçiyorum. Hiç zincir çekmeden iki tane sık iğne yan yana oldu. Tekrar söyleyeyim. Şu iki tane sık iğne yan yana olan yerler bir tane zincir örmediğimiz yerler. Yoksa kontrolsüz bir şekilde büyür. Bunu yapmazsak istediğimiz formu yakalayamayız. Bu eksiltmeyi mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani ben buna eksiltme diyorum. Çünkü fazla arttırmadan gidiyoruz. Bu şekilde artışlarda kontrol sağlıyoruz. Zincir çekmeden
bir yan tarafa sık iğne yapıyoruz. Yani bir tane çift sık iğne oluyor, bir tane tek, bir tane çift yan yana, bir tane tek. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örüyoruz. Buralarda nerelerde eksiltme yaptığımız gözüküyor. 2 sık iğne yan yanaysa burada bir tane zincir örmemişiz. Sonra burada tek zincirle yan yana bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak sayarsak zaten nerelerde zincirleri örmeden geçtiğimiz gözüküyor. Son zincire gene 13 tane ördüm. Bir, iki, üç, 4 kere dolayıp son ilmeğe batıyorum. Bir tane, iki tane, bir tane, iki tane, çeviriyorum. Şöyle ortasından bir kere bir sık iğne örüyorum. Tam denk geliyor ortasına. Şimdi bu sırada ördüğümüzü burada da yapıyoruz. Şu araya çektiğimiz bir zincir zaten arttırma oluyor. Her zincirin ortasına batıp bir tane sık iğne, araya bir tane zincirde her sıradaki, yani her bölümde yaptığımız artırmaları oluşturuyor. Bu arttırmaları da sonra zincir yaparken yanlara battığımız, şurada yan yana battığımız sık iğnelerle kontrol sağlıyoruz. Buradaki gibi her ilmeğe batarsak sonradan çok fazla miktarda arttığı için model bambaşka bir şekle giriyor. Olmuyor yani. Mutlaka bu yan yana 2 tane sık iğneyi bir böyle, bir tek, bir iki, bir tek olarak devam edeceğiz. Bunu yinelememin sebebi unutmamanız için. Çünkü bunu her zincir sırasında yapıyoruz. Sonra buna dikkat etmezseniz fazla miktarda zincir sayısı örmüş olursunuz. Tam ortalıyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bir zincir. Şimdi gene renk değiştiriyorum. Hemen başlangıç noktasına ilk ilmeğe bir sık iğne, boşluğa bir tane sık iğnenin üzerine boşluğa ön parça ve arka parça aynı bu şekilde 3 aşama gide gele ördük. Bu şekilde. Sonra 3 aşamadan sonra şu kahverengiyi örerken hemen ilk sırasını ördükten sonra diğer parçaya geçtim. Birleştirdim. Yuvarlak bir şekilde 2 aşama daha örüp oyasını da bitirip örgüyü tamamladım. Aynı işlemi etekte de yaptım. Burada bir aşama çalıştım. Yani bir zincir deseni çalıştım. Hemen sarı ipliğe geçtiğimde birleştirdim. Şuradaki açıklık giyip çıkartırken güzel bir rahatlık sağlıyor. Buraya bir tane düğme dikeceğim.
Şu şekilde küçük bir düğme ve arkada kalacak. Gözükmeyecek ama giyerken, çıkarırken güzel bir rahatlık sağlayacak. Buraya kadar, yani şu ilk aşamasına kadar burada ördüğüm gibi bütün örgüyü gide gele ördüm. Sonrasında hemen sarı iplikte birleştirip yuvarlak bütün olarak ördüm, devam ettim. Bel kısmını biraz daha geniş tutarsanız böyle bir açıklık yapmadan da örebilirsiniz. Tamamen başlangıçtan itibaren yuvarlak bir şekilde örebilirsiniz ama zaten salaş bir desen, beli daha fazla ilmeklerle kabartmanın bir alemi yok diye düşündüm. Çünkü kendisi de dediğim gibi salaş bir model olduğu için bele oturtmasını istedim, yani çok daha güzel duracağını düşündüm. Şöyle bir bolluk yapmadan bel kısmı güzel bir şekilde oturdu çünkü. Buradaki açıklık da gayet güzel, giyerken çıkarırken zorlamıyor. Sarı iple birleştirdikten sonra bundan sonrakileri, aşamaları yuvarlak bir şekilde örüp bitirdim. Şimdi oyasına geçelim. Oyasını bir sıra sık iğne ördükten sonra şuradaki gibi bir sıra sık iğne örüp ikinci sırayı oyaya başladım. Zaten o da tek sıra. Çeviriyorum. Doluyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe ikili trabzan örüyorum. Sonra 3 zincir, trabzanın üzerindeki şu iki tane ipe ilmek kaydırarak bir tomurcuk örüyorum. Araya bir zincir, tekrar aynı ilmeğin içine 3 zincir, şuradaki iki ipi alıyorum, kaydırıyorum, bir zincir, üç zincir, bir zincir araya, 1 2 3 4 tane trabzan örüyoruz. 3 tane tomurcuk. Son ördüğümüzü örmüyoruz. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe sık iğne doluyorum. 1 2 üçüncü ilmeğe gene aynı ilmeğe araya bir zincir, bir zincir, dördüncü trabzanı örüyorum. İki ilmek atlayıp üçüncüye, iki ilmek atlayıp üçüncüye, aynı şekilde devam ediyorum. Bluzun son kordonunu birlikte öreceğiz. Şu yakanın hemen diğer ucuna ipi bağlıyorum. Ucunu şöyle üste atıyorum. Şöyle önden arkaya doğru. Sonra ilk gördüğüm ipten örmeye başlıyorum. Şurada iki tane ip gözüküyor. Bunun ön taraftakini alıyorum her seferinde. Bakın iki tane ip var. Bir tanesini alıyorum. Bakın iki tane ipin birini alıyorum. Öndekine örüyorum.
Zincir biraz ince oldu. Daha dolgun bir kordon olmasını istedim. Bakın 2 tane ip var. En öndekini şöyle örüyoruz. Daha dolgun, biraz daha kalın bir kordon oluyor bu şekilde. Şöyle kendi renginden boncuklar taktım. Olsa da olur, olmasa da olur. Hiç fark etmez. Daha ince bir tığ kullanacağım bunun için. Çünkü iri kum boncuk kullanıyorum. Şöyle deliği iri olanlarından bir tane alıyorum. İpi içinden geçirip şöyle bir zincir çekiyorum üzerine. Sonra yeşil alalım. Deliği büyük olması gerekiyor ki ip rahat geçsin. Yine bir zincir. Bu süslemeyi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu hani bu şekilde her seferinde bir şeyler uyduruyorum. Bunu da bu şekilde uydurdum. Bir tane de sarı. Şimdi diğer tığa geçip baştaki ilmekten sıkılaştırıyoruz. Bir zincir. İpi örgünün içinde kaybedeceğiz. Bu kadar dar delikli bir boncuk olmasaydı ipi boncukların içinden geçirecektim ama küçük boncuk olduğu için bu şekilde örgünün içinde kaybediyorum ipi. Aynısını belindeki kordonu da ördüm. Gayet güzel oldu. Evet, örgünün tamamı bu kadar. Örebileceğiniz en kolay model diye düşünüyorum. Fakat çok da güzel duruyor. Çok şık. Yine ben çok beğendim. Her zaman olduğu gibi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek bir model olmuştur. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.